Şöyle bir hayal edin. Bir kral dağın en tepesine tanrılar için bir taht kuruyor. Ama durun, o tahta birini daha ekliyor, kendini. İşte bugün Nemrut Dağı'nın arkasındaki bu akıl almaz, hırsın ve gizemin öyküsüne dalıyoruz. Gözünüzü bir kapatın. Türkiye'nin güneydoğusundasınız. 2000 metreden yüksek bir dağın tam tepesi. Etrafınızda sadece rüzgarın o kendine has uğultusu var ve size bakan dev gibi sessiz taş suratlar. İnsan sormadan duramıyor değil mi? Bir kral tanrılara ulaşmak, ölümsüz olmak için neden gidip dünyanın çatısını seçer ki? İşte bu sorunun cevabı her şeyin arkasındaki o devasa hırsta saklı. Bu anıtı yaptıran Kral 1. Antiyokos'un tek bir derdi vardı, kendini ölümsüz kılmak, tanrıların arasına karışmak. Yani burası onun kişisel vizyonunun ve neredeyse evrenle yarışan egosunun taştan bir anıtı. Peki, bu devasa egonun, bu megalomanlığın sahibi kimdi? Her şey, Doğu ile Batı'yı kendi kişiliğinde birleştiren çok ilginç bir kralla başlıyor. Evet, hikayemizin tam merkezindeki isimle tanıştırayım sizi. Kommagene Kralı 1. Antiochos. Şimdi bu adamın krallığı öyle bir yerde ki Pers ve Yunan dünyaları arasında tam bir köprü gibi. Antiochos da bu durumu sonuna kadar kullanmış, çok akıllıca. Hatta tanrılarına bile çift isim vermiş. Mesela Zeus aynı zamanda Perslerin Oramazdesi. Böylece hem Büyük İskender'in mirasına konuyor hem de ben Pers krallarının soyundan geliyorum diyerek Doğu'yu ve Batı'yı kendi şahsında birleştiriveriyor. İyi de tamam, kral olmak güzel de halkını bir tanrı olduğuna nasıl ikna edersin? Yani güçlü bir kral olmak başka bir şey, ben tanrılarla aynı seviyedeyim demek bambaşka bir şey. Ama anlaşılan o ki Antiyokos'un bu konuda bayağı zekice, hatta sanatsal planları varmış. İşte bu planın ilk adımı tamamen görsel ve oldukça da cüretkar bir adımdı. Tanrılarla, evet, kelimenin tam anlamıyla el sıkışmak. Bu yöntemin bir adı var, Dexiosis. Aslında bildiğiniz antik bir görsel propaganda tekniği bu. Bu sahneler ne anlama geliyor? Kralın tanrılarla aynı ayarda olduğunu, onlardan biri olduğunu hem kendi halkına hem de gelecek nesillere ilan etme şekli. Bakın, ben onlardan biriyim diyor. İşte size somut kanıtlar. Antiyokos, kabartmalarda kendini güneş tanrısı Mitras'la, sonra da yarı tanrı Herkül'le, yani doğunun ve batının en baba figürleriyle eşit bir şekilde el sıkışırken göstermiş. Bu ne demek? Bu, onun tanrılık iddiasını resmen meşrulaştıran, herkesin anlayacağı dilden taşa kazınmış bir siyasi bildiri. Yani altını çizerek söylüyorum, bu kabartmalar öyle duvar süsü olsun diye yapılmadı. Bunlar Antiochos'un tanrılığının kalıcı, resmi, kamuya açık bir ilanıydı. Herkes görsün, inansın ve sakın ha unutmasın diye oraya kazınmıştı. Ama durun, Antiyokos için tanrılarla el sıkışmak yetmedi. Bu daha başlangıç dedi. Kaderinin bizzat yıldızlarda yazılı olduğunu da kanıtlaması gerekiyordu. Yani dünyevi iddialar bire kadar. Antiochos, benim krallığım öyle sıradan bir güç değil, bizzat evren tarafından onaylandı demek istiyordu. Peki bunu nasıl yapacaktı, nasıl kanıtlayacaktı? Cevap, taşa kazınmış bir yıldız haritasındaydı. İşte karşınızda meşhur aslanlı horoskop. Bu öyle sadece sanatsal bir aslan kabartması falan değil. Hayır, bu belirli bir anın gökyüzü haritasının ta kendisi. Peki bu horoskop neden bu kadar önemli? İşte orası çok ilginç. Araştırmacılar bu kabartmanın M.Ö. 62 yılının 7 Temmuz'undaki gökyüzü dizilimini gösterdiğini düşünüyor. Belki de Antiyokos'un taç giydiği gün. Kim bilir? Bu aslında onun krallığının bir tesadüf olmadığını, kaderde yazılı olduğunu ve bizzat evren tarafından onaylandığını ilan eden gökyüzünden gelme bir basın bülteni gibi bir şey. Peki tüm bu devasa çaba, taşa kazınan yıldızlar, tanrılarla kurulan ahbaplık sonuçta işe yaradı mı? İşte bu sorunun cevabı belki de kralın o son gülümsemesinde saklıdır. Antiyokos'un tek bir nihai hedefi vardı, sonsuza kadar hatırlanmak. Peki, binlerce yıl sonra o dev heykellerin başları depremlerle, zamanın acımasızlığıyla yerlere yuvarlanmışken, sizce bu hedefine ulaştı mı? Belki de bir bakıma evet, çünkü bugün bile dünyanın dört bir yanından binlerce insan sırf onun eserini görmek, ona saygılarını sunmak için o dağa tırmanıyor. Yani eğer bir yerlerden her yıl ona saygı göstermek için oraya akın eden o binlerce turiste bakıyorsa eminim ki gülümsüyordur. Nemrud'un o devrilmiş başları bir kralın hem tanrılara hem de geleceğe gönderdiği bir mesajdı aslında. Peki bu taşlar bugün bize ne fısıldıyor dersiniz?
Sizce şu meşhur aslanlı horoskop sadece somut bir tarihi mi gösteriyor yoksa içinde ölümsüz bir mesaj mı saklıyor? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.